Merhaba arkadaşlar. Bir süredir görüşemiyoruz tabii ki. Temmuz ayı bizim için, benim için özellikle biraz enteresan geçti. Öncelikle bir tatil modu vardı. Çocuklarım geldi. Aslanlarım, aslan parçaları geldi. Onlarla bir ufak tatilimiz oldu. Ondan sonra bilgisayarımızda bir sıkıntı oldu tabii ki. Hard diskimiz çöktü. Yeni bir hard disk almak zorunda kaldım. Bu da yurt dışından. Türkiye'den alacaktım tabii ki ama fiyatlar yani çok enteresan fark var. Dedim bir hafta 10 gün bekleyelim, en azından yurt dışından alalım aynı ürünü. Daha uyguna geldi böyle olunca. Onu bekledim tabii ki. O da geldi. Programlarımızı yükledik. Tabii biliyorsunuz birçok program kullanıyoruz. Hem edit hem de işte bu çekimlerle ilgili artı. O yüzden bunların ayarlamaları falan derken bayağı bir zaman aldı. Sektör videolarında biliyorsunuz devam ediyordum. En son gene YouTube kanalında ben topluluk sekmesinde zaten yaptığım işlemler ya da projeler hakkında bilgi veriyorum arkadaşlar, ama çok fazla herhalde bu görünmüyor ya da sayfaya düşmüyor mu diyeyim artık. Pek orada böyle bir etkileşim olmuyor, ama buradan ben zaten bilgilerini veriyorum arkadaşlar. Topluluk sekmesinde yani anketler açıyorum orada, hatta soruyorum, yazıyorum. Son sektör videomuzla ilgili bir randevu alma olacak tabii ki bu eklentisi. Bunu tanıtacağım size. Bir diş kliniği üzerinde yaptım ben bunu. Tamamen gene biliyorsunuz ücretsiz. Ücretsiz bize eklenti ne veriyorsa imkanları işte sonuna kadar zorlayacağız. Kullanmaya çalışacağız. Bununla yapacağımız bu sayfayla gene bir gelir sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çevrenizde, lokal yerde, ilçe neyse artık neredeyseniz diş muayeneleri varsa bunlarla görüşüp böyle bir site yapabilirsiniz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın bunu not alın yani özellikle. Neden bir e-ticaret sitesi? Yani şimdi bir iş bağlantısı yapmak istediğiniz zaman web sayfasının, yani bir kurumun web sayfası olması lazım arkadaşlar şu an. Bu çağda, bu zamanda öyle diyeyim size, cüzi fiyatlarla zaten bir hosting hizmeti alınabiliyor. Bir domain, yani internet ismi alınabiliyor. Bunu anlatmanız lazım aslında. Yani evet, web sayfası, ben sayfa yaptırmak istemiyorum falan, böyle bu şekilde karşılaşırsanız şunu söyleyin, yani e-ticarette, yani global dünya, yani bakın dünyada tamam belki diyeceksiniz ben kasabamdayım, ama kasabada bile, bakın kasabada bile olsa, ilçede çok küçük bir alanda bile olsa herkes şu an cep telefonu kullanıyor. Cep telefonunu arıyor. Orada aratıyor. İhtiyacı olan, talep ettiği şeyleri cep telefonuna, işte arama motorlarında arayarak. Sizi de mesela işte örnek olarak veriyorum. Girdiniz, dişiniz ağrıyor, işte ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz cep telefonu arama motorunda, işte dişçi yazıyorsunuz. Direkt olarak lokalde, o çevredeki yakın olan yerleri size gösteriyor. Böyle bir yerde yer almak önemli arkadaşlar, bakın. Yani bir telefonun var, bir iletişim var, bir yorumlar var, bakın. Bunları anlatmanız lazım. İş bağlantısını yapmanız için. Özellikle yani e-ticaret demiyorum, pardon. Web'de, yani internette yerini alsın. Kurum, bunu sağlamanız lazım. Bunu karşı tarafa anlatmanız lazım. Ondan sonra yapacağınız sayfa, ister randevu işte eklentisini kurun ya da kurmayın. Ama bir e-ticaretin nereden gidiyor aklım ya, sürekli e-ticaret. Bir web sayfası olsun. E-ticareti de, evet, şunu da söyleyeyim, hatta e-ticaret, herkes e-ticaret yapabilecek durumda değil arkadaşlar. Yani bir e-ticaret yapabilmeniz için ya dropshipping diyorlar, yani ürün size gelmeden işte hani satacaksınız, edeceksiniz. Yani bilmiyorum, o ben hiç yapmadım, denemedim, ama işte görüyorum da YouTube'da videoları da seyrediyorum, böyle dropshipping olaylarını falan. Onun haricinde yani bir ürününüz olması lazım. Ne bileyim, yani bir ciro, yani bir bütçenizin olması lazım elinizde. Bir bütçeniz yoksa e-ticaret biraz zor. Yani başta bir zor gelir. Bir de artı işte dediğim gibi, yani e-ticaret kolay değil, esnaflık kolay değil. Ama bu şekilde böyle sayfalar yaparak, sektör sayfalarından faydalanarak bağlantılar yapabilirsiniz ve gelir sağlayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim, çok uzattım. Neyse, hemen geçiyorum. Dediğim gibi kaldığımız yerden gene devam edeceğiz. Temmuz ayımız biraz böyle değişik geçti. Sağ olsun birçok arkadaşımız yazdı, çizdi, hatta anlattım olayları da. Yardımcı olmaya gene çalıştım. Gene yardıma ihtiyacı olan insanlar varsa, arkadaşlarımız olduğunda onlara da yardımcı olmaya çalıştım. Bugünkü konumuz bir randevu sitesi, yani randevu alınacak diş kliniği sitesi yapacağız. Hastalar işte muayene olmak isterse bunu tabii değiştirebilirsiniz. Siz farklı sektörde de uygulayabilirsiniz. Ben örnek olarak diş kliniği olarak seçtim. Burada zaten her zaman diyorum, sektör videolarını önce
eklentinin mantığını anlamak, nasıl çalıştığını anlamanız önemli arkadaşlar. Ondan sonra zaten temayı bir şekilde değişik temalarda uygulayabilirsiniz. Bunu farklı, mesela bir örnek olarak bir sektör, avukatlık sektörü bir sayfa olabilir. Randevu hani kullanan şekilde olabilir. İşte ne bileyim bir danışmanlık olabilir. Randevu gene alınacak şekilde olan bir kurum olabilir, sektör olabilir. Bu tip şeylerde kullanabilirsiniz. İlla diş kliniğinin olacak diye bir şey yok yani. Onu da söyleyeyim. Hemen şeye bir geçelim. Ben gene yaptım tabii ki sayfamıza. Şöyle bir şey yapalım. Burada işte bir diş kliniği sayfası bu arkadaşlar. Ne yaptık? Ücretsiz, tamamen ücretsiz bu da. Burada işte çeşitli yerleri düzelttik, Türkçeleştirdim. İşte böyle bu şekilde bazı yerleri tabii ki yazdım, çizdim. Bazı yerleri de bıraktım. Yani çok fazla diş kliniğiyle ilgili bir şeyim yok. Bunları tabii ki internetten bulabilirsiniz, doldurabilirsiniz tabii ki. İşte gene bir yorumlar tarafı var. İşte reklam var, iletişim var. Şimdi bu sayfanın güzel yanı şu arkadaşlar. Yani temanın güzel yanı, değişik bir tema. Neden değişik bir tema diyeceğim? Ne farkı var diyeceksiniz. Bakın şimdi bu aslında bir tek sayfa. Gerçi bir tek sayfadan oluşuyor, öyle diyeyim size. Elementor'la gene. Ana sayfa kısmımız burası zaten biliyorsunuz. Hakkımızda dediğinizde bakın. Aynı sayfanın üzerine hareket ediyoruz. Yani bir ne diyeyim size, menü bağlantılı bu. Öyle diyeyim. Hizmetlerimiz dediğinde bakın gene aynı. Bu ne faydası olur size? Sayfa çok hızlı dolar. Yani internette girdiğinizde çok çabuk dolma ihtimal yani yüksek. Öyle diyeyim size, tek sayfa olduğu için. Yani sayfadan sayfaya geçmeyecek birincisi. Artı her şeyi bir sayfada göstermiş oluyorsunuz. Çok fazla da detaylı yapmazsanız, yani çok böyle ne bileyim diş hastalıklarıyla ilgili sayfalar oluşturmazsanız, onlarla ilgili sayfa oluşturursanız bu sefer tabii ana sayfada yapamazsınız. Ana sayfada önemli olan işte eğer randevu olacaksa ana sayfada bir randevu kısmı, artı işte kurumla ilgili yani klinikle ilgili, işte diş kliniğiyle ilgili işte neyse. Burada görseller, işte hizmetler, tedavilerle ilgili bilgiler falan, işte bunları yazarsınız ama kalkıp da bütün her şeyi yazmayın yani. Böyle ana sayfa olmadı, böyle aşağı doğru iner. Hizmetler, yorumlar dediğinizde bakın direkt yorumlar kısmına. Ondan sonra şuradan hemen direkt yukarı çıktığınızda iletişim kısmında direkt mesela bu şekilde size telefon numaraları, işte adresiniz, çalışma saatleri falan var. Burada bir tek randevu kısmını bakın ana sayfada zaten gösterdim. Buradan randevu oluşturabiliyorsunuz. Ama ayrıyetten bir de randevu sayfası yaptım ben arkadaşlar. Bu sayfa ama bakın ana sayfanın dışındaki bir sayfa bu. Randevuya bastığınız zaman bakın bu sekmeye bastığınızda randevu sayfası geliyor. Burada randevu oluşturabiliyorsunuz mesela. Yani buna da hemen 2 dakika bir bakalım. İşte hangi tarihlerde almak istiyorsanız, işte önümüzdeki, ben Ağustos'un 1'inde almak istiyorum. İşte saat 11'de orada adınızı, e-posta, telefon notları, randevuyu oluşturabiliyorsun. Ana sayfa, yani aslında sayfayı gösterdim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Uyarımızı yapıyoruz ve çalışmalarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. WordPress kontrol panelindeyiz arkadaşlar. 0 kilometre bir kontrol panelimiz var aslında. Sektör videolarında daha önce de söylediğim gibi gene söylüyorum. Gene tekrarlayacağım. Şimdi ben bunu demo olarak zaten burada kuracağız. Burada yapacağız çalışmalarımızı. Ben bir takım eklentileri, bunları kuruyorum zaten arkadaşlar. Yani en başta zaten randevu eklentisini kullanacağız. Bir kere SMTP'nizi kurulu olması lazım. SMTP ile ilgili videolar var arkadaşlar. Kanalımda var. Blueon SMTP programının eklentisini kullanacağım. Buradan artık seyredebilirsiniz. Yukarı karta koyacağım. Onun haricinde işte birkaç tane logo var. Logo'da biliyorsunuz ben eklentilerin elimden geldiğince Türkçeleştirmelerini yapıyorum. Bu çok faydalı oluyor. Bu Türkçe dil dosyalarını da hani siz çok fazla uğraşmayın diye arkadaşlar forum sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Forum sayfamın linkini de yazacağım. Altta şimdi görürsünüz. Birazdan geçer. Buradan da ücretsiz olarak bakın. Normalde bu Türkçeleştirmeleri de ben ücretli bir programla yapıyorum zaten. Yapay zeka ile yapıyor bunu, çevirileri. Bir takım şeyler olabilir. Yani yanlış kelimeler falan, bunları da zaten değiştirebilirsiniz. Logo ile ilgili de videom var.
Bunu da gene kanalda bulup seyredebilirsiniz. Onu da karta koyuyorum. Onun haricinde işte birkaç tane daha böyle işte yedekleme var. O çok önemli değil şu an. Ondan sonra yani birkaç tane daha eklenti var ama önemli olan şu an ikisi sizin için bence çok önemli. Bir SMTP bir de logo. Eklentiyi tabii ki kuracağımız, anlatacağım eklentiyi daha kurmadım. Ona gelecek sıra. Böyle bir eklentim var başta. Onun haricinde sayfada zaten bakın hiç herhangi bir tema falan yani şey yok, normal WordPress'in kendi gelen temasıyla duruyor. İlk başta yapacağımız işlem arkadaşlar, hemen geçelim ona. İlk başta yapacağımız işlem tema kurulumu ve şablona geçeceğiz. Hemen geçelim. Görünüm kısmına geliyoruz. Temalara girdik ve kullanacağımız temayı seçelim. Gene Astra üzerinde çalışacağım arkadaşlar. Astra'nın da ne reklamını yaptık arkadaş ya. Vallahi var ya. Hemen kuralım. Yani bir güzellik yaptı şu Astra bize. Temanın kurulumunu yaptıktan sonra da kullanacağımız şablonu seçeceğiz arkadaşlar. Etkinleştirelim. Sonra da şablonu seçelim. Şablonu seçmeden önce tabii ki şimdi yine bir Astra'nın bir eklentisi var. Onu kuracağız arkadaşlar. Bakın sol tarafta Astra zaten geliyor. Menüye ekleniyor. Orada şurada başlangıç temaları diyor mesela, şablonları. Buraya tıklayın ve kurulumu yapın arkadaşlar. Çünkü burada hazır olan şablonlardan birini kullanacağız arkadaşlar. Bu da tamamlandı. Şimdi Elementor üzerinde çalıştık zaten. Devam ediyoruz. Elementor'u seçiyoruz. Ve burada kullanacağımız şablona bakalım. Şablonumuzun ismi yazdık gerçi oraya. Hemen şurada çıkar. Büyük yazdık, çıkmayacak herhalde. Bazen arkadaşlar şablonlar çıkmayabilir, bakın. Çıkmazsa şöyle bir yukarıda şöyle bir yuvarlak oklar var bakın. Ona bir basın. Şuraya bir daha şimdi dent yazalım. Bakalım çıkacak mı? Çıkmadı gene. Ne yapıyorsunuz? Tekrar kontrol paneline geliyoruz. Arkadaşlar Astra'ya bir daha geçiyoruz. Ondan sonra yine aynı şekilde Starter Temp dediğimiz zaman, çünkü bu şablonların yüklenmesi biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. O yüzden bazen işte komple yükleniyor, bazen yüklenmiyor, etmiyor falan. Şimdi şöyle bir bakalım, böyle bulabilecek miyiz? Böyle bunlar şimdi ücretsiz olanlarda zaten bakın yazma, ücretli olanlarda premium yazıyor zaten. Bunlar ücretli, bunları kullanamıyorsunuz. Yani ücretli olarak kullanıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz derken ücret karşılığında kullanırsınız. Bakalım şöyle yüklenmiş mi çoğu? Yine bir aratalım. Evet, yüklenmiş, geldi. Kullanacağımız şablon bu arkadaşlar. Bakın. Hemen kurulumuna geçelim. Logo falan sonra yapacağımız işlemler. Bunları geçiyorum. İsterseniz buradan renk şablonunu değiştirebilirsiniz. Ya da yazı karakter fontlarını değiştirebilirsiniz. Size kalmış. Onu da değiştirmiyorum. Direkt devam ediyorum. Böyle bir pencere geliyor. Burada da demo verileri çekecek arkadaşlar. Yani sayfanın demo verilerini çekecek. O yüzden burada herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Direkt bunlar işaretli olacak. Buraya bastığınızda kuruluma başlar. Bu biraz zaman alır. Biraz bekleyin arkadaşlar. Ben bunu hızlandıracağım. Kurulum tamamlandı. Şablon kuruldu. Şimdi tekrar bir kontrol paneline geçelim. Kontrol paneline geçtik. Şimdi demo ile tabii ki birlikte iki tane eklenti daha gelecek. Bir Elementor gelecek, bir de WP Forms gelecek. WP Forms'u bu videoda kullanmayacağım zaten de Elementor'u zaten kullanacağız. Elementor'a geldikten sonra şu araçlar mıydı? Bakalım, araçlardı herhalde. Böyle bakalım. Yok. Ayarlar kısmındaymış. Geçmiş. Özellikler. Şunu da aktif etkin hale getirelim.
Container. Kaydedelim, çıkalım. Çünkü şimdi Elementor'la ana sayfaya girdiğimizde direkt o uyarı çıkacak. Bir daha buraya gönderecek bize. Gerek yok. Şimdi demo kuruldu. Hemen bakın, bu dediğim gibi ilk WordPress kurulumuna gelen temaydı. Sayfayı bir yenileyelim. Bu şekilde demo verilerle birlikte geldi. Böyle. Bunun düzeltmesini yapacağız. Türkçeleştireceğiz. Nereden ne düzeltiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor onu göstereceğim size arkadaşlar. Onun haricinde şimdi burada işimiz bitti. Geçiyoruz kontrol paneline. Eklentimizi de kuralım. O da hazır olsun. Ondan sonra da şablonu düzeltmeye başlayalım. Sonra da eklenti ayarlarına geçeceğiz. Eklentiler kısmına geldik. Yeni ekle diyoruz. Burada da kullanacağımız eklenti bu. Bunu alalım. Burada bir aratalım. Evet. Bizim tilki herhalde bu. Tilki değil mi? Tilki. Bu değil mi? Evet, o. Kur diyelim. Bu da kurulsun. WordPress'imiz de şu an uyumlu. 2 hafta olmuş güncellenmesi. 2 hafta önce yapılmış. Bunu da etkinleştirelim. Dursun. Eklentiyi de kurduktan sonra SMTP ayarlarını dediğim gibi arkadaşlar yaptığınızı farz ediyorum. O yüzden onu geçtim. Ne yapacağız? Şimdi böyle bir sayfaya bir gelelim bakalım. Tamam. Şimdi şablonu düzeltmeye başlayalım arkadaşlar bence. Şablonu düzeltmeye başlayalım. Ondan sonra da eklentiye geçelim. Geldik ana sayfamıza. Dediğim gibi bu Elementor olduğu için Elementor'la direkt mesela sayfa düzenlemeye geçebiliriz. Ama önce şu menü kısmını bir Türkçeleştirelim arkadaşlar, değil mi? Görünüme gelelim, menülere girelim. Şunları bir düzeltelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın. Bu kısımda böyle. Tabii İngilizce bunlar. Bunları düzeltelim. Onu yaptık. Bunu bir böyle kaydedelim. Başka menü kullanmıyor herhalde. Bir menüsü var. Tamam. Onu da kaydettik. Şimdi sayfayı bir daha bir yenileyelim. Şimdi bağlantıların hepsi gitti arkadaşlar. Bakın şimdi bastığınız zaman herhangi bir aşağı doğru herhangi bir şey gitmiyor. Şimdi Elementor, bakın yukarıda Elementor yazan kısma tıklayın. Elementor'la düzeltmeye başlayacağız şimdi. O menüleri ekleyeceğiz, yani menü bağlantılarını. Tamam dedik buna. Ana sayfamız burası. Tamam. Ana sayfaya şimdi. Ana sayfa kısmına. Evet. Nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Şimdi şu kılavuzu bir alalım. Burada bir açılsın. Tarafa koyalım. Bunu en üstte bir atalım. Ana sayfa. Container. Şimdi güncelleyelim. Bir tane daha sayfa açalım şimdi. Sitemizi görüntüleyelim. Ana sayfa. Şimdi konteynerimiz, geldik. Menüye bir girelim. Buraya ana sayfa diyelim. Menü bağlantısını yapacağız. Yani ana sayfa mesela aşağı indiğinizde ya da ana sayfa dediğinizde direkt burası çıkması lazım arkadaşlar. Güncelle diyelim. Menü kısmında çünkü öyle yapmıştık. Ana sayfa almıştık. Şimdi bir aşağı doğru. Gerçi sticker değil. Sticky olsaydı bu menü de sizinle birlikte aşağı inecekti. Mesela bakın onu da yapabilirsiniz.
Onunla ilgili Astra'da ücretli çünkü bu siteki menü sistemi. Yani yapışkan menü, öyle diyeyim size. Aşağı doğru indiğinizde üst tarafta menü kısmı hala böyle gözüküyor. Onunla ilgili ücretsiz eklentiler var. Eklentiyi de kurabilirsiniz. Böylece menüde sizinle birlikte aşağı iner. Aslında bu sayfa için bence ideal olur. Çünkü buradan mesela sürekli yukarı çıkmak zorunda kalırsınız ya da burada bir scroll, yani yukarı doğru bir ok, hani yukarı kaydırma oku olacak ki sürekli böyle gideceksiniz, geleceksiniz. Neyse, ana sayfayı yaptık. Evet, ana sayfa dedik. Hatta bunu, evet, ana sayfayı da yapmaya da gerek yokmuş aslında, var mı? Yani neyse, kalsın. Ne yaptık? Hakkımızda kısmı. Hakkımızda, buna da bir tane bağlantı. Hakkımızda kısmı nereye gelsin? Şuraya gelsin. Buraya gelsin. Bunu da şey yapalım hatta. Favorileri ekleyelim. Buraya attık. Bir dedik. Güncelleyelim. Sayfayı bir daha bir yenileyelim. Hakkımızda döndüğümüzde bu şekilde bu bölüme gelecek. Ondan sonra hizmetlerimiz vardı. Bu bölüme. Bu niye favorileri almamış? Allah. Buraya da alabiliriz. Mesela hizmetler diyelim. Tekrar yenileyelim. Bir taraftan da kontrol edelim arkadaşlar. İşte yani çalışıyor mu, nasıl, sıkıntı var mı, sorun var mı diye de kontrol ediyorum. Hizmetler kısmına bastığınızda bakın hizmetler bölümü geliyor. Ondan sonra geldik. Yorumlar. Yorumlar kısmına da menümüzü bağlantısını yapalım. Üstüne atın. Tamam. Veya yorumlar dedik. Bunu da güncelleyelim. Bir daha yenileyelim. Geldik yorumlar kısmında. Evet. Yorumlara geldik. Buraya da iletişimi koyarız arkadaşlar şimdi. İletişim. Yani aslında bunu başka sayfalarda da böyle deney yapabilirsiniz arkadaşlar aslında. İlla bu sayfa için, yani bu tema için olacak diye bir şey yok. Onu söyleyeyim size. Nereye yapalım? Buraya yapalım. Ya da şu kısmı yapalım. Alt kısmı yapalım. Footer'la birlikte gözüksün. Bakalım. İletişim dedik. Tekrar bir yenileyelim. Geldik. İletişime geçtik. Aynen bu şekilde. Footer kısmında çünkü telefon, adres var işte, çalışma saati. Bu da belli olsun yani. Bu şekilde. Şimdi menü kısmını hallettik arkadaşlar. Yapacağımız işler. Baştan başlayalım. Ne varmış? Gerçi bunlar footer kısmı, header kısmı. Şimdi burayı kullanabilirsiniz. Kullanmazsanız da hemen şimdi Astra'ya bir geçelim. Temalar, özelleştir diyelim. Özelleştir kısmından buraya geldik. Bakın burada yani yazı tipini gene dediğim gibi değiştirebilirsiniz. Fontlar var. O size kalmış. Bizde ihtiyacımız olan şu, mesela şunu kullanmamız lazım. Burada şu sol tarafta arkadaşlar. Sağ tarafta görüyor ama benim kamera görüntüm var. Şimdi bunu ben sol taraf alacağım.
Sol tarafta çıksın. Öyle yenileyelim yine. Bakın sol tarafta burada göreceksiniz ok var yukarı doğru. Mesela geldik yorumlar kısmına geldik. Buradan yukarı çıkmak istediğinizde bastığınızda direkt böyle gelirsiniz arkadaşlar. Ana sayfa. Aslında ana sayfaya evet buraya menü koymaya gerek yokmuş aslında. Yani yokmuş. Dursun. Bunu yaptık. Şimdi başka burada mesela düzeltebileceğimiz şu kısmı arkadaşlar, yani buton olan yeri nasıl değiştiririz ya da kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum ama buraya mesela bir randevu diyelim ki randevu al diyelim mesela. Yani bu size kalmış. İsterseniz kaldırmak isterseniz de şuraya bastığınız zaman zaten gider o. Bağlantı linki işte şu an randevu sayfası yapmadık tabii ki. Randevu sayfası oluşturduğumuzda bağlantı linkini de veririz. Onu da yaptık. Yukarıda logomuz var. Logoyu da değiştirelim. Logoda hemen değiştirelim. Bir tane yükleyelim. Dosya seçelim. Dosyalar. Böyle şunu alalım. Ben bir tane yapmıştım işte, o eskisini kullanalım. Bunu aldık. Kırpmayı atla. Bu şekilde bunu derseniz böyle büyütün. Ya da eski haliyle kalsın. Oraya işte site başlığı VPA diş kliniği dedik. Sloganda ne diyelim slogan arkadaşlar? Yapalım. Böyle slogan bulayım ben bir tane. Eskisine ne demişiz ki? Sağlıklı dişler mutlu hayatlar demiştir. En güzel gülüşler burada demişiz. Yani evet, o da olabilir. Niye olmasın? Farklı bir şey. Gülümsemeniz için buradayız diyeyim. Dur. Bunu yapalım. Evet, buradayız. 7 gün 24 saat yayındayız, hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Yayınla dedik. Header kısmında şu üst kısım, header dediğimiz kısım. Burada yapılacak bir şey kalmadı. Burayı düzelttik. Geldik. Elementor'dayız gene. Şimdi şurada bir artık yukarıdan düzeltmelere başlayalım. Şimdi burada şu kısımda arkadaşlar randevu kısmını buraya zaten oluşturmuştum. Bunu kullanacağız zaten ama dediğim gibi eklentiyle yaptıktan sonra yani burayı düzeltiriz. O yüzden oraya şu an dokunmayacağım. Ne yapacağım? Şu yazıları falan işte düzeltebiliriz. Yazılara da oraya ne ekleyelim? Hatta şuradaki sağlıklı dişli mutlu hayatlar demişler de. Şuraya da mesela şunu alalım. Dedik. Bu yaptığım işlemler bazı arkadaşlar için çok basit gelebilir arkadaşlar ama unutmayın, bu videoyu ilk defa seyredecek olanlar ya da WordPress'e daha yeni başlayanlar için biraz çünkü önemli. Neden? Bazı arkadaşlarım yorumlarda işte hocam siz çok iyi biliyorsunuz ama biz daha işte sıfırız bilmiyoruz falan yorumları oldu. Yani benim tavsiyem videoyu bazen ben de kendimi kaptırıyorum. Evet, farkında olmadan bazen çok hızlı gidiyorum ama mesela böyle durumlarda videoyu durdurabilirsiniz ya da oynatma hızını düşürebilirsiniz. O şekilde yapabilirsiniz. Biraz sıkıcı olabilir ama öğrenmek istiyorsanız bazı şeyleri de işte katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ben bu şekilde öğrendim. Öyle diyeyim. Seyrettiğim videolarda anlamadığım zaman tekrar başa sardım. Bir daha bir daha seyrettim. Durdurdum, kayıt aldım, işte not aldım o falan derken öyle öğreniyorsunuz bir yerde. Yani onu söylemek istedim. Aklıma o geldi. Şimdi buraya da bir tane ufak bir şey yazalım. Şuraya şöyle şunu alalım. Tavsiyem arkadaşlar, şimdi bu aklınıza gelebilir. Bu yazıları ya da şeyleri, sloganları, başlıkları nereden buluyorsunuz? Yapay zekayı kullanın arkadaşlar. Yapay zekayı da kullandığınız zaman
tamam biraz tembelleştirebiliyor ama herkes de kurgu yapacak ya da metin yazarı değil ki arkadaş ya, yani aklına gelmeyebilir ya da o sektörle ilgili bilgin olmayabilir. O yüzden de yapay zekaya yani başvuruyoruz, öyle diyeyim. Kullanın. Bence bir zararı olacağını düşünmüyorum. Ama bana sorarsanız tabii ki kitap okuyun. Ne alaka, değil mi? Geldik şu kısmı, burayı, çünkü burada dediğim gibi eklentiyi düzelttikten sonra, yani eklentiyi yükledik. Eklenti ayarlarını yaptıktan sonra kısa kodumuz olacak, çünkü kısa kodla birlikte burayı düzelteceğiz. Burada çünkü yapılması gereken, bakın şimdi 40-55 diyor, bunu bir düşürelim 45'e. Bu alan bize lazım çünkü arkadaşlar, şu alan. Bu da 55'e 45 oldu. Bu alanı kullanacağız biz çünkü. Onu da şöyle yapalım hatta. Kenarlık. Bunları sıfırlayalım. Sıfır olsun. Arka plan kaplam. Arka plana da hatta beyaz dedik. Tamam. Gelişmişte. Sola yasla. Bunu 50'de kalsın bakalım. Bunu sıfır dersek böyle tam ekran, yani çerçevenin içine hepsini doldurur. Bu şekilde kullanabiliriz. Şunları biraz düşürelim, hatta 25 olsun ya da 20 olsun. 20, A'dan 20, alttan 20, soldan da 20 olsun. Bu şekilde kalsın şu an. Şunu da ne almışız? Oraya randevu oluştur demişiz. Oraya da randevu oluştur diyelim. Randevu oluştur diyelim. Böyle kalsın. Bu formu kullanmayacağız arkadaşlar. Bu aslında VP Forms'un form alanı. Ama biz buraya bizim kullanacağımız eklentinin, randevu eklentisinin eklentinin şeyini koyacağız. Short, yani kısa koduyla buraya göstereceğiz onu. Aynı buradaki gibi. Ama orada tabii bir şey var, onu da söyleyeceğim eklentiyi yaptığımızda. Başka bir şey, burada ne var? Başka bir şey yok. Şimdi geldik hakkımızda kısmı. Buraya hakkımızda direkt bunları artık çok fazla şey yapmayalım. Direkt kopyalayalım, yapıştıralım gitsin. Böyle üstüne bakın. Üstüne bastığınızda zaten alanları sütunları görüyorsunuz. Bunlar 2 sütun. Buradan bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kılavuzları da mesela yan tarafta kılavuz var. Bakın nereye, hangi bölüme gittiyseniz burada direkt gösterir size arkadaşlar. Hangi bölümün üzerinde çalıştığınızı. Onu da söyleyeyim. Burayı da değiştirdik. Resmi mesela değiştirmek isterseniz bakın resmin üstüne tıklayın arkadaşlar. Buradan istediğiniz bir görsel seçebilirsiniz. İşte yüklemeniz lazım ama. Yani bir mesela şunu farzı misal koydum. Bakın resim değişti. Orada dişler var mesela. Dişler sırıtıyor mesela, öyle bir şey. Ya da işte sonuçta hakkımızda olduğu için bir tane doktor resmi koyun. Doktorun resmini koyun oraya yani. Geldik. Şunları da alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Elementor'u bu yönden seviyorum. Güzel, basit, yani kullanışlı. O yüzden de yani tabii karşı olanlar da vardır belki arkadaşlar, ama sonuçta hızlı yapabiliyorsanız, bu işlerde daha hızlıysanız hemen bence Elementor'u kullanmanız bence mantıklı. Diğerlerini kullanmadım, o yüzden de yani karşılaştıramıyorum arkadaşlar. Bir tek şeyi Bekara'yı kullanmıştım. Bekara'yı bana başlarda kullanmıştım ama şimdi Elementor mu Bekara derseniz ben Elementor derim gene. Çünkü Bekara biraz daha, geçen bir tane siteyle ilgili işte biliyorsunuz ben profesyonel destek de veriyorum sitelere, kurumlara. Orada bir daha önce ben yapmadım, yani bir sayfanın bakım olayını aldık. Bakım olayında da tema Bekara ile yapıldığı için baya bana bir sıkıntı yaşattı. Zor geldi yani, öyle diyeyim size. Ama neyse, yaptık gene. Bir şekilde düzelttik. Ama bilmiyorum. Hani sorarsanız bana, ben Elementor diyorum. Buraya bilgi alın diyelim. Linki de artık yani nereye gider?
şey olabilir. Ha, iletişime iletişime verebiliriz mesela, bakın linkini. Mesela bir deneyelim hatta onu. Böyle yenileyelim sayfayı. Evet, zerdevatçımız da geçiyor. Zerdevatçı mı bilmiyorum ne geçiyor, bir şey geçiyor mu? Evet, bilgi alın dediğiniz zaman hurdacı galiba. Bilgi alın dediğine düğmeye, yani butona bastığınız zaman iletişim kısmına geliyor. Şöyle bir şey işte, eğer bunlara dediğim gibi bu menü bağlantılı olduğu için, mesela tek sayfa üzerinde çalışıyoruz, menü bağlantılı. Ama bu dediği şey değil. Başka sayfalarda eklenmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Sayfa oluşturabilirsiniz. O sayfalarda istediğiniz, yani ne paylaşmak istiyorsanız o şekilde menüde de gösterebilirsiniz yani. Ben hani demoda gösterdiğim gibi şey şurada mesela bu randevu sayfası, yani bu sayfa ana sayfa üzerinde değil. Farklı bir sayfa sonuçta. Buradan randevu sayfasına geçebiliyor. Onu da düzelttik. Onlara hemen telefonumuza düzeltelim. Tel diyelim. Dik. Güncelle. Buna da ne almışız? Ücretsiz danışmanlık için bizi bugün arayın. Evet. Dedik. Telefonda danışmanlık ücretsiz. Ya ben gerçi bayağı oldu. 6-7 ay oldu mu ya? Kanal tedavisi yaptırdım arkadaşlar. Allah evlere şenlik, evlere şenlik. Allah yani herkese sağlık versin. Sağlık gibisi yok. Her işin başı sağlık. Para pul bir yerde, para pul yani var da sağlığınız olmadıktan sonra hiçbir önemi yok arkadaşlar. Para bir şekilde kazanılır. Ama sağlık gitti mi tırt. Bitti olay. Hizmetlerimiz kısmı geldik. Buraya da bu düzenleme çok kısa sürecek arkadaşlar. Çünkü ana sayfa üzerinde yani çok sayfamız yok. O yüzden bu kısımları direkt böyle düzeltiyoruz. Hiç uğraşmayın. Yani dediğim gibi siz çevrenizde varsa böyle diş klinikleri, diş doktorları, mesela muayenehaneler falan varsa bence görüşün. E, Az çok demeyin. Bir gelir sağlayın kendinize arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ve eminim ki yaparsınız, inanıyorum ben. Çünkü yorumlarda ben gördüm. Gamze arkadaşımız da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Bir emlak sektör videomuz var biliyorsunuz. Bayağı da bir ilgi görüyor. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Emlak sayfası oluşturmuş tabii, ve bunu herhalde yapmış, yani vermiş artık emlakçı arkadaşımıza. Çok güzel bir gelir sağlamış. Böyle şeyler beni çok memnun ediyor, mutlu ediyor açıkçası. Çünkü bu emeklerin karşılığında sizler de bir şeyler kazanıyorsunuz. Benim ricam sizden yalnızca işte desteklemeniz. Bu işlerle gönül vermiş insanların bir araya gelmesini istiyorum ben. Ve gelir sağlamasını istiyorum arkadaşlar. Şu zamanda ihtiyacımız var. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim. Zor zamanlar, ekonomimizde biraz sıkıntılar. O yüzden gelir sağlamak lazım. Bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar. Eğer bu işlere de ilginiz, alakanız varsa da neden olmasın. Elinizden de geliyorsa bu işler her zaman için revaçta olacaktır. Şimdi şey diyorlar ya, yani YouTube'da da görüyorum ya, çok böyle acayibime gidiyor. İşte 3 dakikada 5 dakikada internet sitesi, ya arkadaş internet sitesi, ya kurulum, evet kurulum yaparsınız, 2 dakika 3 dakikada kurulum, evet tabii ki yaparsınız yani. Ya yaptın da ne yapacaksın arkadaş? Hani kurulum yaptıktan sonra her şey bitmiyor ki ya. Kurulum işin en basit yanı, yani bir WordPress'i kurmak en basit yanı arkadaşlar. Bundan sonraki işlemler çok önemli. Yani siz sayfaya hakim olamadıktan sonra, siteye hakim olamadıktan sonra bir aksama, bir güncelleme yaptınız, bir eklenti bozuldu, bir şey oldu. Mesela güncellendi, temale uyum sağlamadı. Ne yapacaksınız ya? Ne yapacaksınız? Yani bunları anlatan yok ki.
Ben 5 dakikada sayfa kurdum verdim. Oldu bitti. Yok öyle bir dünya ya. Acayip, affedersiniz, ayar oluyorum artık yani. 5 dakikada e-ticaret sitesi. Oldu canım. Oldu, başka? Yanında da ürün veriyor musunuz acaba? Ya kızıyorum böyle kendi kendime ya. Allah'ım, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani neymiş mutlu müşterilerimiz, yanlış yazdık ya. Ay 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 ay. Yorumlar arkadaşlar değiştirmiyorum ben. Yani burada resim, aynen bakın dediğim gibi değiştirilecek kısımları zaten Elementor size gösterebiliyor. Bakın, bir yorumlama kısmı, mesela buna işte 4 yıldız ver, 4,9 verdiniz, 4 al, 4,5 olsun. Bakın yıldız hemen düştü. İşte yorum, buraya şey yaparsınız ama dediğim gibi yorumlarda mesela diyorum ya, canlı video yorumlar çok etkili arkadaşlar. Ama böyle yazılı yorumlarda olmayacak diye bir şey yok. Bunu da uygun olabilir. Resim, işte resim, ama bunları izin alıp yapmanız lazım tabii ki. Bunu değiştirmiyorum ben. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Onunla uğraşmayalım. Bu neymiş? Son takibi inceleyin miydi bizi? Bizi inceleyin. Eğer sosyal kanalları varsa, diş kliniğinin işte bir ne bileyim, aslında sosyal medya değil bu. Google mesela işletmeye kayıtlı olmuş olabilir, ya da Foursquare'da mesela yer, hani alanı ile ilgili yeni konu. Evet bakın merhaba, Volkanos ile ilgili 2 sorun varmış. Döneceğim arkadaşlar, yardımcı olmaya çalışacağım size. Bununla ilgili mesela bir Google işletme kaydı olabilir, Foursquare'da olabilir. Mesela öyle yerlerde kayıtları varsa buraya onu yapabilirsiniz, ama kullanmazsanız da mesela kaldırabilirsiniz bunu. Bu şekilde şu alanı, bakın şu alan, şuradan direkt kaldırabilirsiniz mesela, böyle. Bitti. Onu da yapabilirsiniz. Onun haricinde ne var bakalım. Bu neymiş? En düşük fiyatlı göz kamaştıran gülümsemeye sahip olun. Türkiye arkadaşlar, bakın şöyle bir şey var. Türkiye'de diş ve saç ekim mesela, e, hani ne, sağlık turizmi diyorlar değil mi? Evet, sağlık turizmi. Yani çok ciddi anlamda fiyat farkları var arkadaşlar Avrupa'yla. Biliyorum, ben kendim de biliyorum. Almanya'dan biliyorum. Almanya'daki diş ücretleriyle hani burada yani çok ciddi fiyat farkı var. Çünkü benim zamanımda bir implant, yani diş implantı, yanlış hatırlamıyorsam ya 700-800 euroydu bir tanesi. Şimdi bilmiyorum ne oldu tabii. Ama şu var. E, Sağlık sigortanız orada mesela. Türkiye'de yaptırdığınız zaman yaptığınız dişlerin sigortası Almanya'da falan geçmiyor. Yurt dışında geçmiyor. Öyle bir durum var. Onu da söylüyorlar yani. Madem orada yaptırdın, git orada baktır diyorlar yani. Öyle bir muhabbet de vardı benim zamanımda. Şimdi kalktım mı devam ediyorum bilmiyorum. Geçtik. Şunu da düzeltelim. Onu da, evet, randevu al demişiz zaten, buraya geliyor. Randevu al diyelim. Home kısmı. Ha bak, home kısmını kullanıyor. Aslında şeyi değiştirebiliriz o zaman. Neredeydi bu? Bunu home diyelim. Home diyelim. Ya da bunu kullanmayacaktık. Ya kullanmaya da biliriz aslında bunu ya. Neyse kalsın. Uğraştım ben. Geçtik. Tamam. Arkadaşlar forum sayfam, bakın forum zaten Max Paint forum sayfasından geliyor bu. Türkçe dil dosyaları orada paylaşıyorum. Artı forum sayfamızı bu işlerle ilgili, şimdi YouTube'da mesela soruyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu şöyle oldu böyle oldu falan diye. Bazı şeyleri, hani hataları, sorunları görmeden mesela yapamıyoruz. Yani yapamıyorum arkadaşlar. Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum icabında. O yüzden mesela ekran görüntüleri paylaşabilirsiniz. Hatta bakın, hatta bunu gerçi videonun sonunda söyleyecektim. Discord. Discord'da bir kanalım var. Discord kanalında Max Mate kanalı var. Ya da Ramazan Boz diye, işte adım ve soyadımla. Discord'da aratırsanız bulabilirsiniz. Oradan da sesli olarak da konuşabiliriz arkadaşlar.
Tabii ben fırsat buldukça bilgisayarın başında oldukça oluyor. Ama genellikle bu işlerle uğraştığım için günün belli bölümlerinde, büyük bölümlerinde genellikle de bilgisayarın başındayım. O yüzden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E-postayla da ulaşabilirsiniz. E-postalarım belli. İşte info@vpalemi.com ya da info@maxhandmade.com. Bunlar e-postalarım. Buralardan da ulaşabilirsiniz. Yani her türlü ulaşmak isteyen herkes bir şekilde ulaşabilir arkadaşlar. Ulaşabilirsiniz, sıkıntı yok. Saygı, sevgi çerçevesinde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim konularsa tabii ki. Google Map'ımızı değiştirelim. Adresimizi şey yapalım. Ne yapalım? Merkez Gebze diyelim. 400 Gebze Kocaeli dedik. Öyle Gebze işte, eğer tam adresi varsa adres olarak buraya yazarsınız arkadaşlar. Yani bitti mi ya? Ana sayfa bitti herhalde. Bakalım. Ha, şey var, footer kısmı var gerçi. Footer'u da halledelim. Ondan sonra da eklentimize geçelim. Ana sayfa. Hakkımızda. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Şimdi footer'a bir geçelim. Yani alt alan kısmı arkadaşlar. Alt alan kısmına geçiyoruz. Gene görünümden özelleştir kısmına geldik. Footer, bakın footer kısmı, footer'a geldik. Şimdi footer'da 1, 2, 3, 4, 5 tane alan var. 1, 2, 3, 4, 5 tane alan var. Sosyal linkte falan. Şimdi ilk önce şu resimden bir başlayalım. Ha, klasik. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Buraya bir tane şey ekleyelim. Bunlar direkt şeyden değişecek arkadaşlar. Bir dakika. Resmi böyle yapalım. Bileşenlere geldik. Otur. Blok demiş. Onu bildik. Oraya nerede? Metin resim. Yani resim attık. Veya görsel ekle diyelim. Şunu ekleyelim. Kaydet diyelim. Yenileyelim. Eşimizi de yenileyelim. Öyle bu şekilde geldi. Ondan sonra geldik gene özelleştirme kısmına. Ha, şuna bağlantıda. Neyse, bağlantıda verilirmiş. Ana sayfaya bağlantı verebilirdik orada direkt. Olabilir. Footer alt bilgi kısmına geldik. Şimdi bunları düzeltelim. İletişim diyelim. Bunlara ilk bunları böyle. Oraya adres kısmını yazabiliriz. Adres kısmını da buraya yazalım. Merkez Gebze diyelim. Gebze 41.400 Gebze hocam dedik. Çalışma saatleri ve pazartesi, cuma, cumartesi da diyelim.
Böyle bir şey yapabiliriz. Buraya da sosyal takipte kalın. Takipte kalın diyelim. Sosyal ikonları da buradan arkadaşlar mesela değiştirebiliriz. Ne var? Bunu mesela neymiş? Kaldıralım gitsin. LinkedIn varmış. Onu da kaldır. Facebook mesela ne var ne var? Instagram ekleyelim. Ondan sonra ne var? Twitter var. Twitter'ı da ekleyelim. YouTube var mı? YouTube var. Bir de YouTube ekleyelim. Bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şunlar var. Alt kısımlar. Buraya işte kullanım hakkı falan deyin işte. Kullanım hakkı. Yani ondan sonra şunu evet ne diyelim? Kalsın öyle ya. Sıkıntı yok. Yayınla diyelim. Ne kaldı? Bir şey kaldı mı? Bakalım. İletişim halinde çalışmanın takibinde bilmem ne filan tamam. Burası tamam. 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 Öyle. Okey. Oldu mu? Oldu herhalde. Arkadaşlar ana sayfayı hallettik. Düzenledik. Ondan sonra Türkçeleştirmelerini yaptık. Linkleri de yaptık. Menüyü de düzelttik. Onları da yazdık ettik. Şimdi hemen hemen burada zaten işimiz kalmadı gibi bir şey, yani çok az bir şey kaldı. Artık eklentiye geçelim arkadaşlar. Eklentiye geçelim. Eklentinin ayarlarını ve ondan sonra da ana sayfa, işte o kısa kodları ne yapacağız ne edeceğiz onu göstereceğim şimdi. Eklentiye de hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi eklentimiz ne arkadaşlar? Eklentimiz bu. Bunu kullanacağız. Randevu eklentimiz bu. Hemen Türkçeleşmiş haline bir bakalım. Yine geçmedi Türkçemize. Türkçe'ye geçtim. Randevu rezervasyon takvimi, basitçe randevu planlarının rezervasyon eklentisi demiş. Tilki burada duruyor. Bu her zaman diyorum geliştiricinin sayfalarına, işte WordPress sayfasına ve ofisiyel yani normal kendi sayfalarına girin. Orada çünkü burada yalnızca şeyleri anlatmıyor arkadaşlar. Yani yalnızca bazı şeyler eksik kalabiliyor. O yüzden de geliştiricinin sayfasına, yani şu sayfa geliştiricinin sayfası, burada da bakın işte kısa yoldan hemen bir videoya anlatmışlar. Buradan mesela bilgilere ulaşabilirsiniz. Bizim mahalleden bugün pazar patates, soğan falan her şeyi geçiyor. Zerzevat, merzevat geç. Herkes ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Ne yapacaksın? Bu şekilde buradan da bilgiler alabilirsiniz. Bunu Türkçeleştirin sayfayı da mesela. Oradan okuyabilirsiniz. Mesela şurada Help Center diyor mesela. Burada eklentiyle ilgili mesela bilgiler var. Burayı kullanacaksınız çünkü arkadaşlar. Burada önemli olan yerler var çünkü. O yüzden de tavsiye ederim. Kullanın. Böyle bakın. Öyle bir sürü şey var. Dediğim gibi Türkçe'ye de çevirebilirsiniz bunu. Şimdi eklentide buraları artık uzatmayacağım. Açıklamalarda zaten bunları paylaşıyorum. Linkleri veriyorum zaten, okuyun. Orada da bilgiler edinin. Eklentimiz böyle bir şey. Şimdi biz eklentiyi zaten kurmuştuk. Kurduk. Değil mi? Kurduk. Eklentimize bir gelelim. Eklentimiz nerede? Nerede? Şuymuş. Appointments. Şimdi eklenti tabii ki Türkçe, yani Türkçeleştireceğiz ama şöyle bir yanı var arkadaşlar. Bakın şimdi eklenti sol tarafta kontrol panelinde bastık. Evet, yardıma ihtiyacım var dediğiniz zaman bakın şimdi burada diyor ki işte Avrupa bölgesinde İstanbul şehri. Bunları tabii ki isterseniz değiştirebilirsiniz, ayrı bir şey. 30 Temmuz tarih şekli, bu formatı, saat formatı böyle. Pazartesi işte haftanın başlangıcı pazartesi. Admin işte demo bilmem ne şu bu. Bunlar doğruysa diyor. Okey, devam edelim. Orada artık hani
nasıl diyeyim size, yapılandırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya mesela eskisini de açalım ki oradan da bize hem şey olur. Böyle oradan da alacağımız bilgiler olabilir. Bu şekilde bakın oluşturmuşuz randevular. Şimdi neredeydik? Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Diş kliniği üzerine dedim arkadaşlar. Şimdi diş kliniği diş muayenehanesi olabilir ya da klinik olabilir. Şimdi klinik varsa birden fazla doktor olabilir arkadaşlar. Birden fazla doktor varsa bu ne demek? Şimdi normal muayenede çok fazla randevu tek doktor olduğu için mesela çok fazla randevu alamayabilir. Ama kliniklerde biraz daha fazla ve farklı bölümler olabilir. Yani bir sırf hani ne diyeyim diş kanal tedavilerine bakan doktor olabilir. İşte bakım olabilir, röntgen olabilir. Yani röntgen çekilme bilmem ne falan olabilir. O yüzden şimdi bir tane ilk önce şey yapalım. Diş muayenesi diyelim. Diş muayenesi. Diş muayenesi diyelim. Ne kadar sürsün? Süresi 30 dakika. Tamam. 30 dakika yeşil renkli olsun. Haftalık burada mesela aylık olarak da mesela aylık da seçebilirsiniz. Haftalık da seçebilirsiniz. Haftalık mı olsun? Haftalıkla başlayalım. Neyse. Buraya mesela ne demiş? Kaydedemiyor muymuş bunu? Kaydedemiyor. Çevir diyelim. Ne diyor? Devamlı kısa talimatlar. Mesela buraya ne diyebiliriz? Kısa talimatlar. Ya buraya bir şey yazmanıza da gerek yok ya. Ne yazacaksınız? Bilmiyorum ki ne yazılır. Yazılmaz yani. Geçtik. Şimdi diş muayenesini haftanın hangi günlerinde mesela yapıyorsunuz ve 30 dakikalık süre mi? Yani 30 dakika verdik biz çünkü burada bakın şeyde biri gitmiyor mu? Ha, geri gidiyorsun. Şurada 30 dakika. Mesela diş muayenesini 15 dakika mı verilir? Ne verilir mesela? Onu 15 dakikada 30 dakikada 1 saatte yapabilirsiniz, ayrı bir şey. Biz 30 dakika verdik. Şimdi 30 dakikada bir muayene alacaksınız. Yani muayene randevusu alınabilecek. Öyle düşünün. Hafta içi işte cumartesi de mesela olsun. Cumartesi de gene sabahtan başlasın. Saat 12'ye kadar ama 2'de bitsin mesela. Şurada bitsin. 1.30, 2, 2.30. 3'e kadar mı oldu? 3'e kadar oldu. Şunları silelim. Tamam, 2'ye kadar. Bakın silgi çıkıyor. Boşlarda mesela kalem çıkar arkadaşlar. Kalem şekli çıkar. Burada doldurabilirsiniz. Şöyle doldurabilirsiniz. Baktığınız yanlış, yani bugünlerde olmasıyla bastığınız zaman dolu renklerin üstüne geldiği zaman silgi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Kaçta açılıyor? 9'da açılıyor. 9'dan itibaren yani 8'de açıyorsunuz, 8.30'da açıyorsunuz ama 9'dan itibaren randevu alıyorsunuz. 9, 9.30, 10, 10.30, bakın yarım saat periyotlara böldü şu an randevu sistemini. Bu şekilde 30 dakikalık bunlar şu işaretli kalacak arkadaşlar. Neden? Bir randevu saatini bir daha randevu yapılamasın diye. Yani mesela 2 tane doktor da olsa 3 tane doktor da olsa o seçenekleri içerisinde var. Eğer onu açarsanız aynı saatlere gene randevu alınabiliyor. Ama farklı dallarda tabii ki baktığınız zaman. Şimdi bizde bir tane doktor var farz ediyoruz. Aynı saate aynı randevu alınamasın. Başka randevu alınamasın. 9'da yani 2 tane randevu oluşmasın. 3 tane randevu oluşmasın. Bu seçili kalacak. Evet dedik. Şimdi burada süre yani nasıl anlatayım bunu? Randevudan önceki ve sonraki saatlerde hani mesela 30 dakika verdik ama 15 dakika bitti, 15 dakika geri kaldı. Yani kalan zamanını da mesela randevuya açılsın mı açılmasın mı diye bunları sıfır bırakacaksınız. Öyle bir şey yok. Yalnızca işte belli o dediğim saatlerde randevu alınacak. 9, 9.30, 10, 10.30 bu şekilde randevu alınacak. Bildirim, yani randevu ile ilgili karşıya, hasta müşteriye bildirim bir gün önceden bildirilecek. Mesela e-postayla.
Minimum bir gün. Ondan sonra bu neymiş? Perdai limit. Şey vardı. Evet, bu günde bu türden kaç randevu alınabileceğini sınırlayın. Mesela buna en fazla işte kaç tane randevu alabilir diyelim. İşte 9'da başlıyorsunuz, 10 kaçta, 17'de bizde, atıyorum ben kafadan 10 tane diyelim. 10 tanenin üzerinde randevu alınamasın bunda. Günlük ama bu. Onu seçiyorsun. Şimdi randevu alırken karşı tarafa tabii ki bir, yani girdi telefondan ya da bilgisayardan girdi, doldurması istediğiniz bilgiler var. Onlar ne mesela? Onları istiyorsunuz. Mesela isim, e-posta. Bunlar zaten standart geliyor arkadaşlar, bakın. Bunları kaldıramıyorsunuz ve zorunlu bir yerde. Bir yerde de iyi arkadaşlar, artık yani ki herkesin bir e-postası var yani baktığınız zaman. Çünkü karşıya bir bildirim gidecek. Şimdi ücretli kısmında göreceksiniz. SMS de var ama o ücretli kısmında tabii ki onu kullanamıyoruz. Böyle telefon olsun, bu da mecburi olsun. Adres isterseniz size kalmış, isterseniz yazmazsınız. Yani bunları yazalım. Not kısmını olsun. Nota da mecburiyet koyalım ve devam edelim. Şimdi haftanın işte dediğimiz gibi günleri bu şekilde, bunlar hepsini size gösteriyor. Bakın, şunlar önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kısa kodlar, bakın. Hatta şöyle yapalım. Bakın şimdi şunu alıyorum. Kopyala dedim. Geldik. Bir taraftan da hem bunu da göstermiş olayım size arkadaşlar. Ve burada bunu kaldıralım. Formu kullanmayacağız zaten arkadaşlar. Buraya ne yapıyoruz? Bir short kod, yani kısa kod atacağız. Kısa kodumuza verdiği kısa kodu koyduk. Bakın şimdi. Bu şekilde mesela, bu şekilde haftanın mesela günleri geliyor. Buradan mesela bu şekilde de değiştirebiliyor. Ama bu öyle kalsın, onu düzeltiriz. Yani derken farklı şeylere de gidecek zaten şimdi. Patates gelmiş bu arada. Tamam. Bakın şöyle bir kısa kod var zaten. Bir de şunu alalım. Bakın. Onunla deneyelim. Böyle. Şunu koyalım. İş muayenesi. Şimdi bir tane zaten randevu kısmı, yani tür, hizmet türü eklediğimiz için yalnızca diş muayenesini gösteriyor. İkinci olsaydı eğer, 2, 3, 4 olsaydı buradaki gibi olacaktı arkadaşlar. Bu şekilde olacaktı. Yani 2, 3, 4 öyle gidecekti. Öyle diyeyim size. Biz gene şöyle yapalım. Gene bir öncekini alalım. Nerede? Şunu alalım. Bir tane daha yaparız çünkü. Bu böyle kalsın. Tamam mı? Tamam. Şimdi birinciyi oluşturduk arkadaşlar. Bir ayarlara gidelim. Şimdi ayarlar kısmını, burası eklentinin ayarlar kısmı. Burada işte ücretli olan yerler zaten, bakın bunlar ücretli. İşte Zoom olayı var. WebEx var, Webbook var. Ödeme var mesela. Dediğim gibi diş hekimliğinin dışında mesela online eğitim tarzında mesela olsaydı, Zoom aracılığıyla online, mesela kameralı falan olsaydı, orada ödeme şeklinde mesela olabilirdi. Orada kullanılabilirdi mesela. İşte takım çalışmaları üzerinde var, bilmem ne. Yani bunlar dediğim gibi bakın, Pro sürüm, Plus sürüm var. Ücretsiz sürümler böyle zaten. Bu şekilde zaten kullanabiliyorsunuz. Bir genel bir seçeneklere girelim. Bu neymiş? Avrupa, İslam. Bunu Türkiye diyelim. Türkiye. Tamam. Tarih formatı tamam. Bunlar doğru. Böyle tamam. Bunu bir kaydedelim ilk önce. Şimdi güzel yanı, bakın şöyle bir şey yapmışlar. Tabii bu e, yani translate Türkçe'ye çevirecek mesela. Türkçe çevirecek ama tam çevirmeyecek tabii ki. Bakın şimdi yapalım onu.
Bu şekilde bakın hangi dili istiyorsanız ona çeviriyor. Şimdi eklentinin çoğu yeri gene değişmiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama önemli olan büyük bir kısmı e, değişiyor arkadaşlar. Bunda da bakın hemen Loco'ya bir gidelim. Loco'da geldik. Şurada bakın. Türkçe. %62'si mesela çevrilmiş. Geri kısım çevrilmemiş arkadaşlar. Buraya gelmişken de ben Türkçe dil dosyasını yükleyeyim arkadaşlar. İyi olur. Onları da yükleyeyim. En azından evet, tamamen Türkçe'ye çevrildim. Geldik. Neredeydi? Projelerimiz. Dil dosyaları. Geldik. Çevirelim. Yükle diyelim. Tamamdır. Eşitle diyelim. Ha, eşitlemedik mi biz ya? Eşitlemişiz. Tamam, neyse. Bakarız zaten şimdi. Tekrar gelelim şeye. Eklentimize. Ayarlar kısmına geldik. Dil dosyasını dediğim gibi bu şekilde mesela hangi dilleri kullanacaksanız arkadaşlar. Öyle bir çevirelim bakalım ne diyor gene. Çeviriyi geliştirin. Geldik. Ee, ayarlar, bir daha ayarla. Gene ayarları bu şekilde. Stillere geldiğinizde burada isterseniz renk stilini değiştirebilirsiniz. Arka plan rengini değiştirebilirsiniz. Fon, yani yazı karakterini değiştirebilirsiniz. Mesela bakalım ne varmış. Poppins var mıymış? Varmış. Poppins'i varmış. Kaydedelim. Stilleri de buradan işte renk mavi istiyorsanız mavi, şöyle şöyle bir şey olsun mesela. Örnek kaydedelim. Çevirileri gösterdik. Gelişmiş zamanlama seçenekleri bakalım. Burada dediğim gibi arkadaşlar bir randevu türlerine bakın. Zaten randevu türlerine ayrı müsaitlik verin. Yani buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani aynı saate birden fazla randevu alınabiliyor. O dediğim gibi artık sizin diş kliniğinizde, muayenehanenizde çalıştırdığınuz doktora ya da imkanınıza göre değişir. Onu geçtik. Bildirimler aslında en conconlu olan kısımlardan biri burası. Bildirimler. Yasak tarihler, onu çünkü bildirimlere geleceğiz. Orada bayağı bir çalışmamız var. Yasak tarihler burada hangi tarihlerde mesela hangi tarihlerde kapalıysanız mesela bunları seçebilirsiniz arkadaşlar. İşte bugün 30'u mesela 6'sında yok. 13, 20, 27, 3 zaten pazara geliyor onlar. Yani bu şekilde seçebilirsiniz. Başka Google mu Plus demiş. Kalender. Buradan arkadaşlar bakın şeyler var. Nasıl diyeyim size? Şu an zaten Google kalender yani takvim üzerinde işlem yapıyor. Diğer takvimlerde bir bağlantı bulamadım ben. Öyle diyeyim size. O yüzden yani Google hemen hemen herkeste vardır. Kullanmak isterse işte Google takvimden de kullanabilir. Şimdi bu bildirimler gönderilen e-postaların Türkçeleşmiyor arkadaşlar. Bunları siz kendiniz Türkçeleştirmeniz lazım mesela. İşte bu kalenderle ilgili yani etkinlik detayları hakkında mesela şu kısım bunu Türkçeleştirmeniz lazım. Bu etkinliğin bir web toplantısı var demiş mesela. Bunu alıyorsunuz, kopyaladınız, yapıştırın. Bu şekilde. Böyle bunları işte ne yapacaksınız? Değiştireceksiniz arkadaşlar. İşte o yüzden dedim biraz orası conlu diye. Şunların içindekileri değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın parantezlerin içinde bunların içindeki olanlar bunlar zaten kod arkadaşlar. Onlar değişmeyecek. Kesinlikle. Burada böyle parantezlerin dışında olan kısımları değiştireceksiniz. Mesela onu aldım.
Yapıştıralım. Yapmanız mı gerekiyor? Mesela öyle bir şey. Bunu da böyle kaydedelim. Ya burada mesela şu kodlardan yani şunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Bakın burada diyor zaten. Yani şunu şöyle diyeyim. Şöyle Türkçeleştirsin. Yaptığınızda etkinlik şablonu ayrıntıları etkinlik şablonu tweak ile oluşturuluyor. Söz dizimi işte bu değişim nedenle çift kaçlı ayraç kullanılır diyor. Mesela. Yani şunu aldığınız zaman bunu aldık, kopyaladık. Buraya mesela yapıştıracağız. İlk önce şöyle bir ayraç. Bakın ayraç. Ondan sonra mesela ne kullanmak istiyorsunuz? Üçüncüyü kullanalım mesela şu. Neymiş? Şunu. Şunu kullanmak istiyoruz. Bakın direkt kendisi kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Yani onu güzel yapmışlar. Eklemek istediğiniz alanları ekleyebilirsiniz. Çıkarmak istediğiniz alanları çıkarabilirsiniz yani güzel. Şimdi bu kalenderle yani takvim yapacağımız bir şey yok. Mailchimp demiş. Bunlar ücretli sürümler. Gelelim şeye. Neredeydi bizim bildirimler? Bildirimler, SMS arkadaşlar dediğim gibi ücretli sürümüne geçmeniz lazım. Kullanamıyoruz. Burada şimdi admine, müşteriye işte randevu alındı bilgileri bir de gene adminle müşteriye randevu iptal bilgileri, e-postaları gidiyor. Onları düzeltiyorsunuz arkadaşlar. Oradaki çark işaretini tıklayın. Buraya yazın. Mesela bunu değiştirmenize gerek yok. Admin gönderilecek kişi admine yani site admini kimse ona randevu alındı diye bakın zaten burada seçenekler var. Randevu alındı, düzenlendi, iptal edildi diye. Randevu alındı, randevu türleri her şey yani hepsi aslında her şey değil hepsi. Burada da işte e-posta gönderirken size işte konusu ne onu söylüyor yazıyor. Az önce randevu aldım demiş. Kim almış işte müşteri bilgisi ismiyle buraya mesela ne yapabiliriz? Bunu az önce randevu işte ne Ramazan Baz az önce randevu aldım diye başlık gider. Yani şu kısımları tamam mı arkadaşlar bakın. Parantezlerin dışındaki kısımları Türkçeleştireceksiniz. Az önce randevu aldım. Tamam aldın. Hayırlı olsun. Yapıştır. Yapıştır gitsin. Randevu detayları mesela. Demiş. Öyle yapıştırdık. Şu zaten talimatlar. Bu meeting. Yani bunu aslında silebilirsiniz bu kısmı. Onda bir şeyimiz yok. Şu kısım var. Randevu saatini bu alanı kullanarak toplantıya katılın. Aslında bunu da evet bunu da silebilirsiniz aslında. Yani Zoom toplantısı yapmıyoruz etmiyoruz. Hizmet türü. Şimdi birden fazla eğer hizmet türü verirseniz, randevu türü verirsiniz pardon. Randevu türü diyelim buna. Randevu türü diyelim. Burada mesela o zaman işte diş muayenesi, diş kanal tedavisi, diş röntgeni bilmem ne mesela burada onu gösteriyor bu sefer. Hangi türden randevu alındıysa burada onu anlatıyor. Burada da müşteri detayları diyelim mesela. Müşteri detayları. Bakın şu alt tarafta arkadaşlar görüyor musunuz? Burada mesela hepsini gösteriyor. Yani müşteri bilgileri buraya gelecek. Az önce randevu aldım bilmem ne randevu detayları. Şimdi randevu olmadığı için tabii ki şey olmuyor. Burada normalde gelecek. Neyse bunu yaptık. Bir de şeyi yapalım. Müşteri kısmını da yapalım. Ondan sonra bir tane test yapalım ki burada daha mantıklı olur gözükmesi. Kayıt edelim. Şunu da yapalım şimdi. Randevu müşteri tarafına. Buraya da randevu alındı. Yine bakın hemen bunları Türkçeleştirelim. Randevu detaylarınız. Ondan sonra şuraya merhaba Hacı Ali. Merhaba. Merhabana merhaba. Buraya
Ne geliyor mu? Bu az önce rezerve ettiğiniz randevunun teyididir. Tamam. Yapıştır. Fatih randevu için planlandı. Oraya yapıştıralım. Fark etmiyor. Bunu alıp buraya da yapıştıralım. Arkasını da yapıştırabilirsiniz yani. Şunlar zaten talimatlar. Bunları değiştirmeyeceğim bile. Randevu türü. Randevu türü diyelim. Bilgileriniz diyelim. Buraya da randevuyu iptal etme muhabbeti olmadı. Randevu iptal etmede değiştirmede gerekirse bunu bu bağlantıyı ziyaret yapabilirsiniz. Evet. Yani iptal etme linki de gönderiyor. Güzel. İcabında. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Şimdi gelelim randevu iptalleri var. Onları sonra yapacağız. Bir tane örnek şey yapalım şimdi. Randevu oluşturalım örnek olarak. Mesela bugün yarına bir tane oluşturalım. Yarın öğleden sonra 16.30. Niye 16.30? Diğer saatten ne oldu? Yarın 16.30'a kadar varmış. Dedik. Neyse. 1 Ağustos'ta bakalım. Şöyle yapalım. 10.30'a alalım. Info'ya göndersin. Ya da telefon 532 552 58 58. Bakın telefon numarası otomatik algılıyor zaten böyle hani ya çok fazla filan. Hatta dur bir tane daha yazalım. Bakın kabul etmiyor. Notlarda diş muayenesi diyelim. Bu randevuyu rezerve et diyelim. Thank you. İşte bu Türkçeleştirilecek. Şimdi 1 Ağustos'ta 10.30 ile 11 arası yarım saat dilim vermiştik arkadaşlar biliyorsunuz. 10.30 ile 11 arası bize ayrıldı randevumuz. İşte bilgilerimiz var. Burada işte takvime kaydet var. Bilgileri düzenle, yeniden planla, randevu iptal, yeni bir randevu al. Böyle bir şey geldi. Şimdi biz bakalım bize gelen randevu detaylarına. Merhaba Ramazan Boz. Bu az önce rezerve ettiğiniz, az önce Türkçeleştirdiğimiz alan bunlar. O az önce rezerve ettiğiniz randevunun teyididir. İşte bu sayfadan yaptık. Randevu için planlanan tarih. Buraya mesela bunları yazabilirsiniz. Randevu için planlanan tarih şu mu diye. Randevu türü diş muayenesi işte bilgilerim bilmem ne falan. Buradan da iptal edebilirim. Gelen peki server admin'e yani siteye gelen maile bakalım. Ramazan Boz az önce randevu aldım diye gitmiş. Aldım değil de bunu aldı da olabilirsiniz. Yazabiliriz. Ramazan Boz az önce randevu aldı. Randevu detayları şu. İşte randevu türü diş muayenesi bilmem ne filan. Bu şekilde. Yani bunu da göstermiş oldum. Çünkü burada mesela şimdi şeye bakalım. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar mesela. Bakın burada randevu normalde yoktu. Şimdi aldığım randevuda burada size ön gösterim yapıyor. Güzel yanı bu mesela. Burada ne yapacağız? Bu neydi? Admin'e giden şey mi? Ee, iptal edilen randevular. Az önce bir randevuyu iptal ettim. Ettim değil aslında etti diyeceğiz ya. Admin'e giden öyle olması lazım zaten. İptal etti. Yani ad soyad az önce bir randevuyu iptal etti. Okey. Buna bakalım. Ya şeyde bunlarla uğraşıyoruz da ya. Arkadaş ayarlara girelim. Biz daha önce bunları yaptık. Burada yapılma şu var. Ondan sonra mesela bakın diş muayenesi randevusunu alacağız. Yani bu şekilde alalım şunları kopyalayalım yapıştıralım ya. Zaten gösterdim yani şeyleri. Nasıl değiştirileceğini. Niye bu kadar uğraşıyoruz? Alın yapıştıralım gitsin. Ön izlemeye bakalım. Diş muayenesi randevu Ramazan Boz tarafından iptal edildi. İptal edildi. Randevu detayları, randevu türü diş muayenesi. İptal edilen
randevu hakkında. Nasıl? İyi. Dediğim gibi eğer buraya farklı bir şeyler de yazmak istiyorsanız bakın bunlar buradaki şeylere bakmanız lazım. Short kodlara yani işte bakın geri ödemeyle ilgili işte team member işte ama bunlar tabii ücretli sürümde falan var. Yani bunları kullanabiliyorsunuz. Burada çok fazla kullanılacağınız bir şey yok aslında. Müşterine bakın yani Türkçesi falan da var zaten yazıyor. Dediğim gibi bunu da kaydedelim. De müşteriye giden kısma bakalım. Müşteriye giden kısma bakalım. Admin'e giden demiştik. Şuna bakalım. Ya da merhaba tamam şunu alalım şöyle işte kopyalayalım. Geldik. Bakalım. Önünüzde merhaba o zaman diş muayenesi randevunuz iptal edildi. Tamam. Yapacak bir şey yok yani. Şu neymiş bu fazla gelmiş mi? Tamam. Randevunuz iptal edildi. Bu şekilde şunun başlığı da neymiş ne yaptın randevunuz iptal edildi demişiz zaten. Bu şekilde tamamdır. Şimdi geldik randevular kısmına. Bakın randevu oluşturduk. Bir tane randevumuz var. Ola ki yani site üzerinden olmadı. Yani randevu alınamadı. Telefonla arandı. Daha fazla randevu ekle kısmına tıkladığınızda bakın şimdi tıklayacağız ama pardon nereye tıklıyoruz? Bu detayları gösteriyordu. Randevu al kısmına yukarıda tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Telefonla size bilgilendir işte şey diyor işte şu saatlerde şöyle işte şu tarihte ben ne zaman istiyorum? Cuma günü istiyorum. Cumartesi istiyorum. İşte randevu saatleri bu. Doluluk oranlarını söylüyorsunuz. İşte saat 13'te olsun. Oradan telefonla bilgilerini alıyorsunuz müşterinin. İşte yazıyorsunuz. Mesela diyelim Furkan Alkan Boz diyelim. Gene bir tane randevu oluşturalım mesela. Dedik. Telefonda işte gene aynı yazdık. Kanal diyelim. Kanal tedavisi. Telefonda size bunu söylüyor müşteri tabii ki. Anlatıyor işte. Onu alıyorsunuz, rezerve ediyorsunuz. Müşteri yani telefon bilgisayarda yapamadı, cep telefonla yapamadı demedi. Ne yaptınız? Siz onun yerine siz kendiniz oluşturdunuz. Öyle diyeyim size. Tekrar randevulara geldik. Randevu türleri, randevular. 2 tane randevumuz var. Bu sırada bakın geliyor zaten e-postalarda geliyor. Randevu türlerine şimdi diş muayenesi dedik. Bir tane. Şimdi bir tane daha mesela şey ekleyelim arkadaşlar. Bir bölüm daha ekleyelim. Buraya da hatta şöyle ya bunu klonlama yok muydu? Vardı. Evet. Bakın klonladığınız zaman gene aynı şekilde tekrar uğraşmanıza gerek kalmayacak. Yalnızca buradan mesela ne diyelim diş temizleme diyelim. Temizleme diyelim. Süre 15 diyelim mesela buna. 15 dakika mı diyelim ya da 60 1 saat diyelim mesela. 1 saat. Bunun rengini de mesela yeni bir tane şey olsun. O da temizleme diyelim. Temizleme kaydet. Tamam. O da haftalık. Aylık olsun bu da arkadaşlar. Bunu değiştirelim bir de. Aylık yapalım. Talimatlar örneğin seni arayacağım ve ofiste buluşacağız. Bunu randevu lojistisine açıklamış listeye bağlı kısa talimatlar. Yani şey de olabilir. Randevu aldığında sizi arayacağız diye olabilir mesela. Örneğin talimatlar kısmı orada işte işe yarayabilir arkadaşlar. Randevudan işte bir gün önce size cep telefonuyla ulaşılacak ya da
e-postayla ulaşılacak. Mesela yazalım ya. Randevu tarihinizden önce size cep telefonunuzdan ulaşılacak diyelim. Yani öyle bir şey yapalım. Tamam. Kullanılabilirlik. Buna da mesela 1 saat dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 7. Mesela şunları kaldıralım. Bu gitsin. Kısım da gitsin. 7, 5 tane olsun. Hatta şunlar da yok diyelim. Cuma. Pazartesi cuma olsun. Tamam. Yeter. 60 dakika diyeceğiz. 60 dakika demedik mi? Evet 60 dakika dedik. 60 dakika 10'la başlasın. O zaman 9'u seçtik mi ya? Seçmeyelim neyse ya. 3, 5. Tamam. 60 dakika dedik. Geçtik. Ondan sonra kapasite bireysel bu neymiş? Ha, bu kapalı zaten arkadaşlar. Aynı anda kaç kişi rezervasyon yapabilir? Bir. Bir yani. Randevu yerleştirilmiş kilitli demiş. Geçtik. Farkına bir gün önce tamam. Bunun içinde en fazla 5 tane olsun. Limit. 5 randevu olabilir günlük. Meeting yapamıyoruz zaten arkadaşlar ücretli sürümünde. Şu Zoom Zoom ücretli sürümünde ama Custom'da mesela şey olabilir. Yani Zoom'un linkini mesela buraya koyup ama Zoom ücretsiz kullanıyorsanız nasıl olabilir o? 40 dakika mıydı? 45 dakika mıydı? Ya da Google Meeting var. Web Meeting. Yani bunların yani link adresini buraya yapıştırdığınız zaman mesela öyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Onu bilmiyorum denemedim. Yani diş hekimi olarak şey yaptığım için ama aslında mesela buraya olabilir o. Böyle bir şey yapılabilir. Zoom'un eklentisi paralı tabii ki. Ama buradan da ücretsiz böyle bir şey faydalanılabilir herhalde. Bilmiyorum ki Zoom kullanmadığım için de yok ki Zoom'la kimle görüşeyim edeyim. Müşteri bilgilerimizi gene bu şekilde evet. Tamam. Bildirimler bu şekilde. Şunları şey yapmış mıydık ya? Talimatları. Talimatları yok. Onu sonra bakalım. Bildirimler de aynı şekilde kayıt et diyelim. Şimdi kayıt ettik. Bu tamam, bu tamam. Bir ana sayfaya bir gidelim. Sayfa bir yenileyelim. Şimdi şunu da bir silelim. Heh. Gördüğünüz gibi iki çeşit. Mesela şey var şimdi. Randevu türü var. Öyle diyeyim. Yani şuradaki gibi bakın. Aynı bunun gibi iki çeşit randevu türümüz var. Hemen diş temizlemeye geçtik. Aylık olarak seçmiştik mesela. Aylıkta bu şekilde ayın komple takvimini çıkarıyor arkadaşlar. Haftalıkta ise yalnızca bu şekilde haftalık çıkarıyor arkadaşlar. Bu da yapılan işe göre değişir işte dediğim gibi. Yani bazı doktorlar mesela dışarıdan gelir. İcabında işte ne bileyim dışarıdan hizmet verenler için ideal olabilir. Yani şu tarihlerde mesela hizmet veriyor diye onları mesela seçebilirsiniz. Öyle bir şey olabilir. Bilmiyorum aklıma gelen o oldu. Böyle bir şey olabilir. Başka ne vardı? Destek kısmı arkadaşlar dediğim gibi burada geliştiricinin sayfasına girdiğiniz zaman burada mesela okuyabilirsiniz. İşte mesela burada böyle size bilgiler verir arkadaşlar. Dediğim gibi çoğu ücretsiz yani ücretsiz kısmıyla çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden bence bunları işiniz olduğunu okuyun yani bakın edin. Bence güzel. Evet başka ne kaldı ne kaldı? Upgrade zaten yükseltme. Başka bir şey yok ayarlar onlar tamam. Şöyle bir şey vardı evet. Başlangıç sayfamızda da arkadaşlar bakın şimdi şöyle
şey geliyor. Bunlardan kaldıralım. Bakın şeyle ilgili, randevularla ilgili mesela böyle bir şey geliyor. Dediğim gibi Türkçeleştirilmesi yapılacak kısımlar var arkadaşlar. Bunları yapmak lazım bazı yerlerde. Onda mesela şeyde de öyle mi gösteriyor ya? Allah Allah. Ben Türkçe gibi gelmişti bana. Yaklaşan randevular tabii ki Türkçe. İşte logoyla onu bakmanız lazım arkadaşlar. Yani bunu logoyla, bununla çünkü şey var. Niye böyle eksik yapmış yani şeyi. Ha, 62'de gösteriyor hala zaten. Doğru ya. %100 yapmadık. Niye %100 olmadı peki? 1749. Uh. Bizim eskisi neymiş ya? Biz nerede bir yerde atladık bir şey gibi sanki ama bakalım. Kaçmış? 368. Tamam. O zaman 1700'lüğü Türkçeleştirmek lazımmış. Anlaşıldı. Tamam. Onu da yapılır bir şekilde. Öyle diyelim. Evet arkadaşlar. Bu video tahminimce pazartesi ya da salı, Ağustos ayının eee, birinde yayınlarız gibi geliyor. Pazartesi değil ama salı günü yayınlarız gibi geliyor. Şimdi sektör videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Ama devam etmeden önce sektör videolarında ne yaptık onu söyleyeyim. Hatta ben notlarımı aldım arkadaşlar. İlk defa seyrediyorsanız bu kanalı, bu videoyu da ilk defa seyrediyorsanız sizin gelir sağlamanız için eğer WordPress'te, internetle bu işte internet sayfaları yapımıyla ilgileniyorsanız, gelir elde etmek istiyorsanız kazanmanız için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Ben de bu işten çünkü kazanıyorum, ekmek yiyorum. O yüzden de sizler de az çok demeden bir şeyler yapın. Kazanın arkadaşlar. Ek gelir sağlayın. Ve sektör videolarında en başta e-ticaretle başladık ama dedim mi e-ticaret başlı başına bir dünya. E-ticarette bayağı bir işimiz var. İşiniz oluyor yani öyle diyeyim. Ama daha kısa yoldan yani internet sitesi ve buna bağlı eklentilerle bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela örnek olarak kanalımızda var. Ne var? Emlak sayfası var arkadaşlar. Tamamen ücretsiz. Ücretsiz bir tema, ücretsiz bir eklentiyle, eklentinin bize verdiği imkanlarla diyeyim, bayağı da iş görüyor ama sonuçta. Bir emlak sitemiz var. Bir oto kiralama sitemiz var arkadaşlar. Bakın araç kiralama. Bunu farklılandırabilirsiniz. Nasıl? Bisiklet kiralama yapabilirsiniz. Başka kiralama işte araçlarına çevirebilirsiniz. Oto kiralama sayfası var. Bunlar ayrıyetten hem videoları var. Ayrıyetten de internette demo olarak ben silmedim arkadaşlar. Hala duruyor. Onların linkini de hatta burada bir yerde yazalım kanalda. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakabilirsiniz yani temasına bakın, işleyişine bakın, işte test edin, işte rezervasyon oluşturun, randevu oluşturun, işte emlak bilmem ne işte bunu bakın yani öyle diyeyim. Onun haricinde ne yaptık? Bir otel rezervasyon sayfası yaptık. Rezervasyon eklentisini işte burada tabii ki önemli olan. Bu otel olarak düşünmeyin, apart olur, kamp, karavan olabilir, daire olabilir. İşte ne bileyim farklı alanlarda rezervasyon eklentisini kullanarak bir site oluşturduk. Tamamen ücretsiz bu da. Ücretsiz tema ve eklenti ücretsiz eklentinin bize vermiş olduğu alanla işte yaptık. Benim çok hoşuma gitti. Çok böyle gelişmiş bir eklenti aslında. Ücretsiz kısmını ve ücretli kısmını zaten anlatmıştım. Ücretli kısmıyla neler yapılır Allah bilir. Yani tamamen profesyonel bir yerin rezervasyon işlemlerini çok rahat yapılabilir gibi geliyor bana o eklentiyle. Bir tane sosyal ağ hatta sitemiz de var. E, PepsiCo'ydu herhalde. PepsiCo öyle bir şeydi ya. Unuttum. Öyle bir eklentisi var. Yani sektör videoları bununla birlikte işte kaç edecek? 4 ya da 5 edecek herhalde. Bunlara arkadaşlar seyredin. Takıldığınız yerlerde lütfen yorumlara yazın. Hatta konu olarak
Bundan sonraki sektör videomuz ne olabilir mesela? Sektör videosu diyorum özellikle. Yani eklentisiyle birlikte eklentili olabilecek bir sektör videosu. Ben araştıracağım ama biraz hız vermek istiyorum. Sektör videoları çok uzun sürüyor. Artı biliyorsunuz benim internetim hep sıkıntılı. Yani uzun süredir zaten sıkıntılı internetim. Cep telefonuyla işte bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve bu videolarda sektör videoları çok uzun sürüyor. Bundan dolayı da çok fazla video yükleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden de biraz daha yani hem sektör hem de eklentilere yöneleceğim. Eklentilerden de biraz yapmamız lazım artık, yani tanıtmamız lazım. Türkçe dil dosyaları maxhandmade.com forum sayfamızda bulunuyor. Burada Türkçe dil dosyalarına artı işte videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın bazı sorunları, sıkıntıları olduğunda oraya en azından ekran görüntüleriyle ve yazarak daha detaylı bir şekilde ulaşabilirler. Bana ulaşabiliyorlar bir şekilde. Bu e-posta da olabilir tabii ki. E-postayla da ulaşabilirsiniz ama forumdan en azından daha önce yaşanılmış sorunlar olabilir. Orada görebilirsiniz. Evet, videomuz bu kadar oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar çok uzun emek isteyen, araştırma isteyen konular. Videoyu faydalı bulduysanız şayet arkadaşlar, beğendiyseniz de lütfen beğeni atın. Yani bu beğeniler ve yorumlar bizim motive kaynağımız açıkçası. Bizi motive ediyor. Beni motive ediyor arkadaşlar. Bu videoların devamı için en azından sizi ne diyeyim dürtüyor. İnsanların çünkü bununla ilgi göstermesi, paylaşması, bir şeyler yapması, kazanması, gelir sağlaması sizin emeklerinizi de boşa çıkarmamış yani hissettiriyor bir yerde. Ne olursa olsun ben gene bir şekilde devam edeceğim. Ya öyle böyle baktığınız zaman kanal sayımızda abone sayımız bile belli, az. Lütfen dediğim gibi beğeni ve yorumu unutmayın. Abone de değilseniz bakıyorum çünkü istatistiklerin çoğu, büyük bir bölümü gelen videoların seyredilen kısmı abone olmayan arkadaşlarımız. Lütfen arkadaşlar desteğinizi yani göstermek istiyorsanız, biliyorsunuz abonelik ücretsiz yani. Bir yorum yazmak ya da bir beğeni atmak, beğendiyseniz bakın, beğenmediyseniz atmayın. Beğenmediyseniz hatta böyle yani yok kardeşim atın, beğenmedi atın yani. Onunla bir sıkıntı yok. Sonuçta sorun ya da bir yerde yanlışlık gördüyseniz yorumlarda da bunu yazın arkadaşlar. Evet. Abone olup artı bir de o yanlı bir tane böyle şey var, zil var. Zili de açın çünkü neden? Açtığınız zaman yayınladığım videolar direkt ana ekranınızda, yani YouTube'da ana ekranınızda gelir. Böylece videoları kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Yani haberleri, videoları, dediğim gibi paylaşımlarımı kaçırmamış oluruz. O zil önemli arkadaşlar. Bildirim zilini açın yani. Evet, bu seferlik bu kadar. Bu video bu kadar oldu. Umarım faydalı olmuştur. Ben de yoruldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.